İtalya'da okumak harika bir deneyim ama her zaman her şey güllük gülistanlık olmuyor. Ki yaşayacağınız böyle zor durumlar için ben olsam ne yapardım şeklinde bir içerikle karşınızdayım bu hafta. Ben burada 4 yıl öğrenci olarak yaşadım ve birçok zorlukla karşılaştım. Bugün size anlatmak istiyorum. Eğer yeni bir öğrenci olsaydım bu durumlarla nasıl başa çıkardım? Education kanalına hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Bu hafta sizlerle birlikte ben olsam ne yapardım adlı bir içerikle karşınızdayım. Bu videoda sizlerle İtalya'da geçirmiş olduğum 4 yılın ardından öğrenci olarak tekrar gelseydim başıma gelebilecek bazı durumlarla nasıl başa çıkardım onun hakkında size birkaç ipucu vereceğim. Hadi o zaman başlayalım. İlk önce kendimi tanıtmakla başlayacağım o zaman. Ben Emir, 22 yaşındayım. Şu an İtalya'da 4. yılımı doldurmak üzereyim. İtalya'da lisans programı olan yapay zeka programını okuyorum ve son seneme başlayacağım Eylül ayında. 4 yıldır İtalya'da yaşıyorum. 2 yıl Torino'da yaşadım. Pavia'da da 2. yılımı dolduruyorum. O zaman ilk karşılaşabileceğiniz durumla başlayalım. Birinci durum bürokrasi ve belgeler demeliyiz. Şimdi Türkiye'den gelen öğrencilerin yaşadığı en büyük zorluklardan biri bürokrasi ve belgeler hakkında. Çünkü biz Türkiye'de böyle şeylere alışkın değiliz. Neden alışkın değiliz diyorum? Çünkü Türkiye'de bürokrasi konusu çok daha hızlı İtalya'dan. Genel olarak Avrupa'da Türkiye'deki gibi çok hızlı ilerlemiyor bürokrasi ve belge alma işlemleri. Bildiğiniz üzere Türkiye'de bizim E-Devlet diye bir uygulamamız var ve istediğimiz her şeyi oradan elde etmemiz saniyesinde mümkün. Hatta ıslak imza bile gerekmiyor bazı belgelere. Fakat İtalya'da bu kesinlikle böyle değil. İtalya'da bu işlemler çok daha yavaş oluyor ve böyle bir platform bulunmamakta. Özellikle yabancıysanız böyle şeyleri elde etmeniz elektronik olarak çok fazla mümkün olmuyor. Üniversite belgeleri dışında. Şimdi İtalya'ya geldiğinizde ilk zaman nelere dikkat ederdim dersek ben ilk başta ne yapardım bu belge konusunda? Vergi kodumu alırdım. Vergi kodunuzu almak sizin bu İtalya'daki tüm dokümantasyon işleriniz için anahtar noktalardan birisi. Çünkü sizin bu belgeye her yerde ihtiyacınız olacak. Banka hesabı açtığınızda ihtiyacınız olacak. Üniversite kaydınızda ihtiyacınız olacak. Herhangi bir şey, sertifika vesaire almanız gerektiğinde, bir şey yapmanız gerektiğinizde bu size yine lazım olacak. Alışveriş yapmanız gerektiğinde yine bu size lazım olacak. Yani ben İtalya'ya ilk geldiğim zaman yapmam gereken şey şu olurdu. Tekrar baştan gelseydim. Geldiğim gibi direkt ajansaya interneten randevu alırdım. Ondan sonra hemen bu belgeyi aldıktan sonra da gidip banka hesabı açardım. Şimdi vergi kodu belgemizi aldık. Zaten diğer belgelerimiz bizde. Şimdi ikinci adım olarak ben bürokrasi konusunda ne yapardım? Direkt gidip bir banka hesabı açardım. Banka hesabı açmak çok hızlı olan bir işlem. Evet. Gidip birkaç kontrat imzalıyorsunuz. Hemen banka hesabınız açılıyor vesaire. Fakat banka aktivasyon işlemi de yine burada çok daha uzun sürebiliyor. Bir haftaya kadar uzayabilen bir işlem oluyor bu. O yüzden ben geldiğim gibi vergi kodumu aldıktan sonra, ki vergi kodu yine banka hesabı açmak için ihtiyacınız olan bir belge. Bunu da aldıktan sonra tüm belgelerimi toplayıp bankaya gidip hemen bir banka hesabı açardım. Bunu da yaptıktan sonra 3. adım olarak ben dokümantasyon işlemleri için ne yapardım? İtalya'ya geldiniz, vizenizi aldınız, her şeyi hallettiniz. Sırada yapmanız gereken şey oturum belgenizi almak. Oturum belgenizi almak için sizin postaneye bir kit yollamanız gerekiyor. Bu kiti de postaneden almanız gerekiyor. İtalya devleti size bunu yapmanız için İtalya'ya girişinizden itibaren 8 gün tanımladığı için ben en sona bunu koyup 6. 7. günümde buna başvururdum ve hepsini tamamlardım. Dokümantasyon için yapabileceğiniz belli başlı şeyler bunlar. O zaman ikinciyle devam edelim. İkinci problemimiz dil problemi. İtalya'da yaşayabileceğiniz en büyük problemlerden bir tanesi diyebilirim. Özellikle küçük şehirlere taşınmayı planlıyorsanız. Ben İtalya'ya ilk geldiğim zaman en çok zorlandığım şey kişisel olarak bu durumdu. Çoğu şeyimi yapmakta zorlanıyordum çünkü ben İtalya'ya geleceğim zaman İtalyanca hakkında hiçbir fikrim yoktu. Hatta çav demeyi bile İtalya'ya geldim ilk gün öğrenmiştim. O kadar bir bilgim yoktu. Başlarda çok zorluk yaşayabiliyorsunuz. Markete vesaire gittiğinizde poşet dahi isteyemiyorsunuz. İnsanlarla iletişime geçemiyorsunuz. Sosyal hayatınız çok kısıtlanıyor. Bazen hatta kahve içmeye bile çekiniyordum. Kafedeki çalışan İngilizce bilmediği için, anlaşamadığımız için sipariş veremiyordum ve böyle bir zorluk yaşamak benim çok sinirimi bozduğu için bir süre sonra kahve bile almamaya başladığım olmuştu. Böyle sorunlarla karşılaşmak istemiyorsanız mutlaka İtalya'ya gelip gelmediğiniz belli olmadan önce 2 ay öncesinde mutlaka en azından basit şeyleri, basit İtalyanca cümleleri, günlük hayatta kullanabileceğiniz bazı şeyleri öğrenmeye özen gösterin ki geldiğinizde çok daha rahat bir ilk ay süreci atlatabilirsiniz. O zaman 3. ile devam edelim. Bu aslında biraz daha kişisel bir ipucu olacak benim tarafımdan. Sosyal hayata alışmak. Şimdi İtalyan sosyal hayatına alışmak Türkiye'dekinden biraz daha farklı olduğu için yine bir alışma süreci isteyen bir durum.
Neden alışma süreci isteyen bir dönem? Şimdi çünkü çoğu Türk öğrencimiz geldiğinde buraya ilk yaptığı şeylerden biri Türk arkadaş edinip ilk zamanlarını onlarla geçirip bazı şeyleri atlatmaya çalışmak birlikte, ki çok normal. Aynı milletten insanlarla birlikte takılıp bir şeyler yapmaya çok daha meyilli, çünkü çok daha kolay ve konfor alanınızın dışına çıkmak istemediğiniz bir durum. Çünkü halihazırda zaten konfor alanınızın dışındasınız. Ama bu kesinlikle büyük bir hata olacaktır uzun vadede sizin için. Neden böyle diyorum? Çünkü bir süre sonra siz İtalyan yaşam stiline alışmaya çalıştığınızda belli başlı zorluklarla karşılaşacaksınız günlük hayatınızda. Mesela bana öyle olmuştu. Ben ilk geldiğimde Türk arkadaşlar edinmiştim. Çünkü anlaşması daha kolaydı. Dil bariyeri yoktu vesaire. Çok utanmıyordum. Bazı şeyleri zaten birlikte yaptığımız için çok daha kolay oluyordu benim için. Fakat bir süre sonra fark ettim ki hatta öğle yemeği yiyeceğim zaman bile günlük hayatımda sıkıntılar yaşayabiliyordum. Çünkü ben hala Türk arkadaşlarımla burada 4'te 5'te öğle yemeği yediğim için İtalyan öğle yemeği yeme saatine vesaire alışmamıştım. Dışarı çıktığımda siesta vaktinde aç kalıyordum mesela. Böyle durumlarla bile karşılaşabiliyordum. O yüzden kendinize İtalyan hayatını biraz daha entegre etmeye çalışın. İtalyan arkadaşlar edinin. İtalyanların neler yaptığını dikkat edip onlarla birlikte hareket etmeye çalışın ki çok daha kolay adapte olabilirsiniz. Bu sizin İtalya'daki yaşam sürecinizi çok çok daha kolaylaştıracak. Biraz daha mutlu ve daha İtalya'ya ısınmış hissedeceksiniz diyebilirim. Dördüncü ve en can alıcı noktalardan birisi olan konaklama problemiyle devam edelim o zaman. Konaklama problemi aslında benim en başlarda karşılaştığım bir problem olmamıştı. Yalan söylemek istemiyorum bu konuda. Çünkü ben yine bir danışmanlık firmasıyla gelmiştim ve danışmanlık firmam bana yurt odası ayarlamıştı ilk geldiğim zaman. Yani direkt geldiğim gibi yurda yerleşmiştim. Eğer sizin böyle bir imkanınız varsa mutlaka bunu yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü süreci çok daha kolaylaştıracak sizin ilk yıl için. Sonrasında kendiniz ev bulmak istiyorsanız ev bulup öyle devam edebilirsiniz. Fakat eğer böyle bir seçeneğiniz yoksa ve direkt ev bulmayı planlıyorsanız size verebileceğim belli başlı ipuçları şunlar. Ben olsam böyle yapardım diyeyim. İlk yapacağım şey kesinlikle geçici bir süreliğine bir ev tutmak olurdu. Belirlenen güvenilir platformlardan, Airbnb gibi platformlardan tutup 15 günlük vesaire bir konaklama tutardım. Sonrasında uygulamalardan ev bakıp yüz yüze görüşmeler sağladıktan sonra evlerden birine karar vermeye çalışırdım. Fakat bu tabii ki de şehirden şehire çok farklılık gösteren faktörlerden bir tanesi. Eğer böyle bir seçeneğiniz yoksa o şehirde olan Türk öğrencilerin kurmuş olduğu gruplardan mutlaka sorup soruşturarak ev bakmaya devam edebilirsiniz. Ama verebileceğim en büyük ipucu şunu diyebilirim. Kesinlikle elden ödeme yapmayın. Nakit ödeme yapacaksanız eğer, bu bir emlak ofisi ise, vergi pullu bir fatura kesebilecekse, buna size ıslak imzalı bir belge sunabilecekse kesinlikle ödemesini yapabilirsiniz. Fakat size böyle bir şey sunulmayacaksa, her şey sözdeyse kesinlikle elden ödemeyi yapmayın. Eğer bir ödeme yapacaksanız da en azından mutlaka banka üzerinden online bir şekilde yapıp açıklamasını, neyin ödemesini yaptığınızı güzel bir şekilde yazmanız size en azından kanıt sağlayacaktır. Ki herhangi bir sorun yaşadığınızda polise vesaire gidip bu durumu çözebilirsiniz. Fakat İtalya'da böyle yaşanan sorunlar polisle çok çözülebilecek durumlar değil Türkiye'deki gibi. O yüzden mutlaka dikkat edin. Güvenliğinden şüphe ettiğiniz şeyleri mutlaka Türk öğrenci gruplarına sormaktan çekinmeyin. Hiçbir şey yapamıyorsanız İtalyan arkadaşlarınıza sorup güvenilirliğini kontrol edin ki başınıza kötü durumlar gelmesin. Konaklama hakkında sorun yaşamayın. Beşinci ve en önemli yaşayabileceğiniz sorunlardan birisi de akademik hayatla ilgili. Zaten aslında İtalya'ya geldiğinizde şunu unutmayın. Sizin ana odağınız İtalya'daki eğitim hayatınız. Siz şimdi geldiğiniz sudan çıkmış balık gibi oluyorsunuz. Bir sürü arkadaşınız oluyor, bir sürü etkinlikler, çok eğleniyorsunuz vesaire. Buna kapılmak çok mümkün. Bu da en doğal şeylerden biri tabii ki de. Fakat sizin ana amacınızın İtalya'ya eğitim almak için geldiğini unutmamanız gerekiyor. Ve o doğrultuda akademik hayatınızda da başarılar elde etmeniz gerekiyor. Ki bazı şeyleri zamanında bitirip İtalya'daki hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Şimdi bundan kastım neler? İlk geldiğiniz 2 ay içerisinde lay lay lom bir hayat geçirmek, İtalya'da eğlenip oralara buralara gitmek, gezmek kesinlikle bir sorun değil. Kesinlikle yapmanız gereken bir şey. Kesinlikle tadını çıkarıp yeni kültürü öğrenmeniz gerekiyor tabii ki de. Zaten belli başlı şeyler ancak 2 ay içerisinde rayına oturabiliyor. Fakat 2 ayın sonunda sınavlarınız yaklaştıkça, artık Kasım ayı vesaire geldikçe sizin artık düzenli bir şekilde ders çalışıp sınavlarınızı geçmeniz gerekiyor. Şimdi sizin oturma izninizi yenilemek için de tabii ki de bir şartınız var. Bu sınavları geçmek, eğitiminizi düzenli bir şekilde devam etmek. Size İtalya hükümeti sürekli bir oturum izni hakkı vermeyecek. Sizin başarınızı görmek isteyecek her sene ki siz bu oturum izninizi sürekli yenileyebilirsiniz. Sizin bunu tabii ki de sunmanız gerekiyor. Bu doğrultuda da ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Sizin sürekli düzenli bir şekilde ders çalışmanız gerekiyor.
Maalesef ki İtalyan üniversitelerine girmek çok kolay fakat bitirmek çok zor aslında. Türkiye'deki gibi vize final muhabbeti yok. Sizin gireceğiniz sınavların çoğu sadece finale bağlı olduğu için sınavlar gerçekten zor oluyor ve sizin kapasitenizi gerçekten ölçüyorlar ve detaylı bir şekilde sınav yapıyorlar. Bunun için sizin ne yapmanız gerekiyor? Tabii ki de günü gününe çalışıp bunları düzenli bir şekilde yaptıktan sonra dönem sonunda sınava girip bu sınavı başarıyla geçmeniz gerekiyor ki akademik anlamda bir yere gelebilirsiniz. Avrupa'da üniversite eğitimi almak, özellikle lisans eğitimi almak ciddi bir şekilde istikrar isteyen bir şey. Bunu mutlaka kafanızın köşesinde bulundurun. Çünkü ben ilk geldiğim zamanlar çok zorlanmıştım. Son haftaları bırakıp sürekli bir sınava çalışmaya çalışıyordum ve sınavı geçemiyordum. Bu da tabii ki de demotive olmama sebep oluyordu. Fakat eğer her şeyi zamanında yapıp düzgün bir şekilde çalışırsanız ve disiplininizi korursanız yapılmayacak şeyler tabii ki de değil. Size verebileceğim en büyük ipucu buydu. İtalya'da ilk 2 ay içinde yaşayabileceğiniz belli başlı durumlar bunlar. Ben bunu nasıl yapardım şeklinde verdiğim cevaplar da bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve sizin ilk ayınız için İtalya'da yardımcı olacaktır bu video. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, daha fazla içerimizi izlemek istiyorsanız kanala abone olmayı, daha fazla sorunuz varsa yorum atmayı unutmayın. Bu haftalık videomuz bu kadardı. Haftaya görüşmek üzere. Bay bay.